VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça basit ama yine etkili bir yöntemden bahsediyoruz. Nedir bu? Hashtag kullanımı. Hashtag kullanımı birçok arkadaşımızın es geçtiği bir konu. Ancak basit kullanımının yanında videolarımızın öne çıkması için oldukça etkili bir yöntem. Şimdi öncelikle hashtag kullanımı nedir diye merak edenler varsa, daha önce hiç kullanmayanlar varsa, hani videolarımızın üzerinde çıkan mavi etiketler diye adlandırabiliriz. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında Twitter'dan örnek verebiliriz. Keşfetme, yani Twitter'da biliyorsunuz gündem olan tweetleri ön plana çıkartan uygulama keşfet uygulaması. Aslında hashtag kullanımı buradan geliyor. YouTube platformu da yine buna benzer bir şekilde videoları konularına göre gruplandırmak için hashtag kullanımını ön plana çıkartıyor. Öncelikle ne işe yarar bundan bahsedelim. Videonun sonunda ise doğru bir şekilde nasıl kullanılır sizlere bunu gösterelim. Şimdi hashtag kullandığınız zaman arkadaşlar, konu bütünlüğünü sağlamak için eğer bir kişi bunun üzerine tıklarsa veya aramalarda bununla alakalı bir arama gerçekleştirilirse ne yapıyor? Benim konumu diğer benimle alakalı benzer konuları çeken videoların arasında gruplandırıyor. Yani şöyle bir örnek verelim. YouTube altyazı ekleme diye ben bir hashtag kullanımı yapmışım. Çıkan videolara baktığımız zaman tamamen benimle alakalı benzer konular arasında gruplandırıyor demektir. Bir nevi bunu öneri servisi olarak düşünebilirsiniz. Sonuçta benimle benzer içerikleri çekiyorlar. Benzer içerikleri çektikleri için de benim videomun bu konular arasında çıkmasını kolaylaştırıyor ve bu konuları izleyen kişilere daha kolay bir şekilde kendimi gösteriyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Doğru kullanım sayesinde benim videomun konularını rakiplerimin benzer videoları arasına sokuyor ve izleyenlerin beni bulmasını kolaylaştırıyor. Peki buraya kadar bir problem yok. Nasıl kullanmalıyım? Öncelikle çekeceğiniz konuyu genel düşüneceksiniz. Yani videonun başlığına olduğu gibi uzun bir şekilde hashtag atanlar var. Bu yanlıştır. Başlıkta kullanımlar söz konusu. Bunu birazdan neden yapmamanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Doğru hashtag nasıl atılır? Bir konu işlediğiniz zaman insanların arayabileceği genel kelimeler düşünmelisiniz. Etiketler gibi. Yani ben burada aslında altyazı ekleme videosu çekiyorum. Hashtaglerime baktığımda insanlar ne diye arayabilir? YouTube altyazı ekleme. Bu şekilde genel bir arama söz konusu. Altyazı ekleme şeklinde bir arama yaparsa bu şekilde diyebilir bana. Ve genel konumu da yazabilirim. YouTube izlenme arttırma. Siz de aynı şekilde biraz böyle özel konunuzla alakalı, daha sonra da genel olacak şekilde ortalama 3 adet genel hashtag kullanımını benimseyebilirsiniz. Neden 3 tane diye vurgu yaptım? Bu konuya da hemen şöyle bir hızlıca girelim. Bazı arkadaşlarımız açıklama kısmında aşırı şekilde hashtag kullanımı yapıyor. Şimdi aşırı şekilde hashtag kullandığınız zaman aynı burada yazdığı üzere ne diyor? 15'ten fazla hashtag eklemeyin diyor ki 15 sayısı bile çok fazla. En ideali 3 ila 5 arası çalışıyor. Bunu bütün kullananlar bilir. Eğer diyor sen aşırı etiketleme yani hashtag kullanımına gidersen videonun yüklemelerden ve aramalardan kaldırılmasına neden olabilir. Bu bir. Bir diğeri, şimdi bazen bazı konular oluyor öyle değil mi? Yani çok popüler olan bir konu oluyor. Bazı arkadaşlarımız videolarımız daha fazla izlensin düşüncesiyle alakasız ne yapıyor? Hashtag kullanıyor. Alakasız hashtag kullanırsanız da ne oluyor? Videonuzun kaldırılmasına neden olabiliyor. Tabii ki diğer kuralları biliyorsunuz. Yani kaba dil kullanımı vesaire, nefret söylemi gibi hashtagleri zaten kullanmayacaksınız. Tamam, buraya kadar bir problem yok. Peki ben doğru hashtag nasıl kullanmalıyım? En doğru hashtag kullanımı önerimiz şudur arkadaşlar. Başlığınızın üzerine gelecek şekilde kullanın. Neden? Çünkü bazı arkadaşlarımız başlığın devamında buradaki hashtag kullanımına yöneliyor. Ancak biz bunu çok önermiyoruz. Sebebi, bu alanı daraltmayın. Burada daha farklı kelimeler kullanıp hashtaglerinizde de daha farklı kelimeler kullanabilirsiniz. Böylelikle kelime yani bulunma katsayınızı arttırırsınız, daha verimli bir içerik üretmiş olursunuz. Peki ben bunu nasıl uygulayacağım? 2 tane yöntemim var. Bir tanesi kolay, bir tanesi de video atıldıktan sonra. Şimdi videoyu atarken örnek veriyorum, siz videonuzu yüklüyorsunuz bu şekilde. Yapmanız gereken açıklamanızın sonuna, üstüne de eklemeyin arkadaşlar. Eğer üstüne eklerseniz buradaki açıklamanın üzerinde çıkar ve aranma hacminizi daraltırsınız. O yüzden açıklamanın sonuna eklediğiniz zaman aynı bu videodaki gibi, şuradaki gibi zaten kendisi başlığın üzerine bunu otomatik olarak atacak. O yüzden ilk olarak tavsiyemiz, bir video yüklenirken hemen açıklamanızın sonuna geliyorsunuz. Buraya hashtag işaretimi koyuyorum. Buradaki kuralım neydi? Küçük ve birleşik yazmanızı tavsiye ediyoruz. Yani örnek veriyorum. YouTube, tamam mı? Yazdım bunu. Eğitim.
Küçük ve birleşik şekilde yazdım. Daha sonra bir adet virgül, bir adet boşluk, tekrar işaretimi koydum. Daha sonra geldim buraya. Tabii ben şu an örnek veriyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra kaydet dediğinizde videonun üstüne çıkacak. Ancak burada çok önemli bir detay var. Bazı arkadaşlarımız video yüklerken ne yapıyorlar? Buradan videonun konumu diye bir yer var biliyorsunuz ki. Konum belirtebiliyorsunuz. Bazen bazı konularda gerekli olabiliyor. Ancak siz buraya konum eklerseniz hashtagleriniz iptal olur. Yani seçtiğiniz konum videonun üzerinde çıkartılır. Böylelikle hashtagleriniz videonun üzerinde gözükmez. Eğer konum eklerseniz hashtag çıkmaz. Konumu eklemiyorsunuz. Sadece video ile alakalı kelimeler yüklüyorsunuz. Bir diğer yöntemi ise yüklemiş olduğunuz eski videolarınıza hashtag ekleyebilir misiniz? Evet, ekleyebilirsiniz. Bunun için hemen geliyorsunuz. İstediğiniz bir videonun yanına şuradaki kutu işaretine tıklıyorum. Daha sonra düzenle. Buradan etiketler değil, açıklamaya tıklıyorsunuz. Daha sonra başa değil, sona ekle. Buraya tıklıyorsunuz. Aynı işlemi ne yapıyorum? Bu sefer buradan yapıyorum. Yani geldim buraya. Küçük ve birleşik şekilde attım. Virgül boşluk. Tekrar geldim. Değil mi? Bu şekilde atıyorum. 3 tane yazdıktan sonra videoları güncelle diyorum. Güncelle dedikten sonra 1-2 dakika güncelliyor. Ya zaten siz burada videoları güncelle dediğinizde bu işlemin olası etkilerini anlıyorum diyor. Bunu tıklayın. Burada bir problem yok. Videoları güncelle diyorsunuz ve hashtaglerinizi kullanıyorsunuz. Genel anlamda ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğini sizlere hızlı bir şekilde bilgilendirdim. Bu konuyu hafife almayın arkadaşlar. Çünkü videonuzun bulunmasını gerçekten kolaylaştırıyor. Buraya kadar izleyenlere detay birkaç bilgi daha vereceğim. Çünkü artık bu detay bilgileri sona vereceğim. Gerçekten edinmek isteyenler alsın diye. Şimdi bazen aklınıza bazı kelimeler gelebilir. Bu kelimeler, yani siz niş bir video üretiyorsunuzdur. Yani alanınıza yeni içerikler üretiyorsunuzdur. Normalde bizlerin sizlere tavsiyesi şu oluyor. Kullandığınız hashtagler genel kelimeler olsun. İnsanlar tarafından kullanılsın. Ama burada bir örnek hazırladım. Mesela YouTube danışmanlık hizmeti ve bir yazıyor burada. Şimdi buranın üzerine tıkladığınızda bir tek kendi videonuzun çıktığını görebiliyorsunuz. Değil mi? Şimdi bir onlukla alakalı video çeken arkadaşları gruplandırıyor. Şurada 2 tane çıkıyor. Peki bu zarar mı? Bunu şöyle düşüneceksiniz. Şimdi eğer siz aranmasında, yani aranacağına eminseniz bir konunun, bu şekilde hashtag kullanabilirsiniz. Bu aslında sizin yararınıza olur. Yani kesinlikle ya insanlar bu konuyu bu şekilde kesin arar düşüncesine sahipseniz illa başlığınıza yazmasına gerek yok. Aklınıza gelecek aranabilir bir kelimeyi hashtag olarak kullanabilirsiniz. Burada tek çıksa da aslında size büyük arama motorlarında, yani buraya geldiğimde ben buraya YouTube danışmanlık bu şekilde bir arama yaptığımda Google arama motoruna hemen ne yapıyor? Sizi buralarda ne yapacak? Gruplandıracak. Böyle birbirinden farklı, yani eşi benzeri olmayan ama aranma performansı yüksek olan etiketler gelirse aklınıza hemen buraya yazın. Bundan çekinmeyin. Aksi takdirde yapmanız gereken şey şu. Siz elinizden geldiğince bu tarz dışında, yani çok aranan bir konuysa bu sefer genele gideceksiniz. Bunun için de yapmanız gereken YouTube arama motoruna geliyorsunuz. Artık konunuz neyse en çok aranan kelimeleri yer verebilirsiniz. Bunun için hiç harici program kullanmanıza gerek yok. Yapmanız gereken arama motoruna bir arama yapmak. Mesela ben geldim buraya, dedim ki diyelim ki ben YouTube küçük resim, yani thumbnail yapacağım. Geldim buraya YouTube, mesela baktım küçük resim yapma. Alıp bunu başlığımda olmasa da hashtag olarak kullanırsam beni diğer videoların arasında çıkartacaktır. Hatta kullanan arkadaşlarımız var mı? Herkese Evet merhaba. var burada. Bakın thumbnail yazmış, küçük resim yazmış. Hadi üzerine bir tıklayalım. Burada aslında çok güzel bir örnek var. Bunu da hemen belirtelim size. Thumbnail dediği zaman ne oldu? Yerli yabancı bütün videoların arasında sizi gruplandırdı ve izleyenler için bulunmanızı aslında kolaylaştırdı. Buraya geldim, küçük resim dedim. Bu sefer Türkçe. Gördüğünüz gibi hepsi benzer kategorilerde içerik üreten kanallar. Öyle değil mi? Bakın buradaki hata neydi? Şimdi siz eğer buraya YouTube diye hashtag atarsanız çok genel ve alakasız olduğu için sizin konunuzdan bambaşka konular çıkıyor. İşte bu bir hatadır aslında. Elinizden geldiğince ne yapıyorsunuz? Hashtaglerinizi konunuzla alakalı yapıyorsunuz. Konunuzla alakalı yaparsanız faydasını görürsünüz. Evet, Web Eğitim kanalından hashtag kullanımıyla alakalı, yani daha doğrusu doğru hashtag kullanımıyla alakalı sizlere bazı bilgilendirmeler sundum. Umarım kullanımınızı arttırırsınız arkadaşlar, ki kesinlikle arttırmalısınız. Gördüğünüz gibi birkaç saniye ile yüksek performanslar elde etmeniz mümkün. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.